Merhabalar, City Skylines'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şöyle borsa meydanımızın yanından güzel bir açılış yapayım dedim. Ve hemen kameralarımızı yukarıya doğru yükseltelim ve gece gündüz döngüsünü kapatıp hızlıca yapacaklarımızı anlatmaya başlayalım. Arkadaşlar bu bölümdeki nihai hedeflerimizden bir tanesi şu gördüğünüz hattı şöyle, hatta gerekirse buradan bu şekilde bağlayarak bir tramvay hattı oluşturmayı planlıyorum. Tramvay hattından sonraki işlemimiz ise şu bölgeyi artık TOKİ bölgesi olarak ilan edip buraya da TOKİ faaliyetlerine başlayacağız. İmarı açacağız arkadaşlar. Buraya TOKİ binalarını dikeceğiz. Ben öncelikli olarak hiç vakit kaybetmeden şuradaki yolumu bir bağlamayı planlıyorum. Sadece burası bizi nasıl üzer onu düşünüyorum bir yerden, ama şu hattı biraz daha yukarıya doğru çıkartmaya bence gerek yok ya. Çok yaklaşırsak tren yolu birazcık bizi sesle üzecektir diye tahmin ediyorum. O sebepten dolayı en mantıklısı şudur bence burada. Şöyle tatlış bir yolumuzu bağlayalım. Bundan yana herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi gelelim abi ulaşımdan tramvay hatlarımıza. Tramvay nerede bizim tramvayımız? Bu tramvay, bu da metroydu galiba. Aynen abi, bize tramvay lazım. Tramvayda da ağaçlı yol yapalım ya. Bir farklılık olsun. Burayı komple ağaçlı yola çevirelim abiciğim. Şöyle tramvay hatlarımızı bağlayarak bir gidelim hızlı bir şekilde. Üst tarafı çektim ki arkadaşlar tramvay bağlantısını yapabileyim. Yani yolu oradan da bağlayarak götürebileyim. Burada ne oldu? Ufak bir yere atlamışız. Yolu dönüp komple geliyorum. Evet, yeni tramvay hattımızı çekmiş olduk. Şu anda yolumuzda tramvay hareket edebilecek pozisyona getirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kenardan çok yaklaşınca gözükmüyor ama minimal bir tel hattı geçiyor. Bu da bizim tramvaylarımızın hareket etmesi için gayet yeterli bir seviyede bir yol arkadaşlar. Şimdi gelelim tramvayın, tabii ki tramvay garına. Hemen buraya yerleştireceğim, bizim şeyin yanına. Otobüs terminalinin yanına yapacağım ki arkadaşlar burada yani vatandaş indiği anda desin ki abi burada medeniyet var. Burada bu adamlar bu işi çözmüş diye kafasında canlandırsın. Şimdi gelelim öncelikli olarak bir tramvay hattı oluşturmaya. Birinci durağımızı burada yapalım. İkinci durağımızı burada yapalım. Birkaç tane durak ekleyeceğim. Çok fazla abartmadan. Çünkü buralar TOKİ'lere ayrıldığı zaman buradan arkadaşlar iyi bir nüfus olacak. Bu adamları taşıyalım yani sağa sola götürelim. İkinci tramvay hattımız da faaliyete geçti. Yollarını vesairelerini her şeylerini yaptık. Gördüğünüz gibi tramvaylarımız artık şehrimizin yeni bölgesinde de faaliyet gösterecek. Yani buraya yaptığımız TOKİ'lerdeki vatandaşlarımızı çok rahat bir şekilde hem borsa binalarımızın olduğu noktaya hem de üniversite kampüsünün olduğu alana taşıyabileceğiz. Bizim için çok büyük bir avantaj. Yani vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz arkadaşlar. Bizim yaptığımız iş bu. Vatandaşlarımıza bir şekilde hizmet etmenin yolunu bulup sonuna kadar bununla gidiyoruz. Ufak tefek kırmızı ışıklar oldu tabi, yolları biz ufaktan toparlayınca. Ben hemen şunları bir organize edeyim. Burada da bir şey yok. Tamam, burası okey. Şimdi gelelim TOKİ binalarını yerleştirme işine. Zaten şeyler var. Ana yollarımız geniş yollar arkadaşlar. O sebepten dolayı çok fazla geniş yol çıkmayacağım. Şu alanı da tamamen market alanlarına ayırmayı planlıyorum. Kafamdaki kurduğum proje bu şekilde. Yani şuraya kadar geleceğim. Şuradan sonrasına herhangi bir şekilde hiçbir işlem yapmayacağım. Orası komple market alanlarına ait olsun. Yani burada hem üniversite var hem büyük toplu konut alanları olacağı için burada bize market lazım olacak arkadaşlar. O sebepten dolayı en mantıklısı orayı harcamamak. Yani orayı sıkıntı çıkartmadan kullanmak. Şu yolla mı gitsek? Ben burayı da bozmadan şu geniş yolla alayım. Çok küçük bir pay kalıyor ya. Aynen. Şöyle daha tatlı olacaktır. Şöyle çok daha güzel olacaktır. Şimdi gelelim normal standart yollarımızla bağlamaya. Nasıl bir şeye çevrilir bilmiyorum. Elimden geldiği kadar düzgün bir şekilde bağlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle bağlasak olmaz. Burası çok çirkin olacak. Buraya daha farklı bir sistem yapalım. Orayı öyle bağladık. Peki şurayı da şöyle bağlayalım. Gel abicim sen de şöyle buraya. Hop, tertemiz. Şöylece bağlansın. Yani TOKİ konutları olacağı için çok fazla asimetrik gitmek istemiyorum. Mümkün olduğu kadar düzgün şekilde yaparsak bizim için çok çok daha tatlı olacaktır buradaki en azından yollar diye düşünüyorum. O sebepten dolayı elimden geldiğince yol bağlantılarını yapmaya çalışacağım. Şeye çok inmeyeceğim. Dediğim gibi aşağıdaki yola ekstra bağlantılar atmayacağım mümkün olduğu kadar.
Yani binaları buralara yerleştirmeye çalışacağım. O yüzden dolayı en düzgün bağlantımız bence şu şekilde olacak gibime geliyor. Yine akabinde şuradan gel. Burası biraz yamuk olacak ama. Aynen. Şöylece olabilir. Şöylece olabilir. Bir tane de şöyle aradan birkaç tane de bağlantı atarsak buralar Tokiler için gayet tatlı bir formda olacak gibi gözüküyor. Şuraya dediğim gibi market alanı bırakacağız. Bir de şuraya market alanı yapabiliriz aslında. Şöyle düz bir alan çıkarsam yani şuraya da bir market alanı yapabiliriz bence. Seni şuraya bağlayalım. Şununla. Aynı şekilde seni de şuraya bağlayalım bununla. Aynen. Burası da market alanlarına, parklara, bahçelere ayrılmış bir bölge gibi düşünebilirsiniz burayı da. Burası okey. Şimdi gelelim buranın yaya geçitlerini çekmeye. Arkadaşlar önce yaya geçitlerini çekeceğim. Akabinde diğer projelere geçeceğim. Çünkü sonra binalar yarısı yapıldıktan sonra bizi birazcık üzüyor. Yani bina yıkmak istemiyoruz. Vatandaşlarımıza ayıp olmasın. O yüzden dolayı ben şuradan yollarımı bir çekeyim. Yaya yollarının işlerini bitireyim. Sonra imara açalım. Buradan vatandaşlar sağlıklı bir şekilde binalarını dikmeye başlasınlar. Evet arkadaşlar, buranın yaya yolu işlerini de bitirdim ben. Hemen kayıt dışında hızlı yaptım. Çok göstermelik bir şey yok zaten, biliyorsunuzdur. Şuradan tık tık yollarını bağladım. Çok spesifik bir şey yapmadım diyeyim. Gelelim sıcak su hattını da çekelim. Vatandaşlarımız üşümesin abi. Sıcak sıcak buraya yerleşsinler direkt. Elektriğini, suyunu, parkını, okulunu vesairesini bir halledelim. Ve vatandaşlarımızın imarını da akabinde hızlı bir şekilde açalım. Gel abicim sen şuradan şuraya kadar gel. Şuraya bir ek atalım. Aynı şekilde şöyle yapsak aynen problem çözülecek. Şu anda burası yeni yaşam alanımız abicim. Üst taraflara doğru da çıkacağım. Buraları da daha sonra yerleştireceğim ama bizim ilk etaptaki amacımız buraya yerleşmek. Hemen de gelelim şu toplu konutlardan şuradan başlasınlar. Abi hemen şuraya bir dörtlü de şuraya çıkar mısınız hızlı bir şekilde? Size zahmet. Buraya bir tane atmayacağım. Buraya arkadaşlar bir ilkokul kurmayı planlıyorum. Hemen şöyle vatandaşlarımın erişebileceği bir noktaya bir ilkokul. Akabinde arkasına da tatlış bir tane park yapacağım abi. Küçük minik sığar mı? Sığar aynen. Bir tane de park şuraya yerleştirelim. Parkın yerleştirilmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi arkadaşlar tabii ki elektriği aktarmak. Ya modlar var biliyorum. Hepsini biliyorum arkadaşlar. O yönden yana herhangi bir şüpheniz olmasın. Ben sadece yollardan elektrik aktarmayı sevmediğim için bu tarz bir görsel kullanmak istiyorum. Buraya bu parkı koyarsam üniversitede bana sıkıntı çıkartır mı? Çıkartırsa patlatırız. Çıkartırsa değiştiririz. Farklı bir konsepte çeviririz oraya abi. Yapacak bir şey yok. Yetişmedi mi elektrik? Almış olman lazım elektriği. Aynen. Elektriğimizi de aldık. Suyumuzu da verdik. İlkokulumuzu da yaptık. Buradaki şu an vatandaşların bence keyfi yerinde olması lazım. Yeni bir yerleşim alanı. Bir tane ilkokulları var. Bir tane parkları var. Hemen arkasında da bir tane de büyük parkları var. Olacak. Buradaki vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunmaya çalışacağız arkadaşlar. Buraya ne lazım abi? Bir tane ilkokul, ilkokul yaptık zaten. Bir hastane, bir polis merkezi lazım. Biz buraya tarihin görüp gördüğü en büyük hastanelerden bir tanesini dikiyoruz. Bu hastanenin dikiminin en büyük avantajlarından bir tanesini de birazdan okuldaki öğrenci kardeşlerimize yazacak. Birazdan öğrenci kardeşlerimize özel bir kampanya yapacağız. Bir mezarlığımız deniz kenarında. Deniz kenarı abi, buradan zenginler, elitler buradan gelip yer alabilecekler. Hemen onun yanına da bir tane krematoryumu yapıştırdığım anda olay temizlenecektir. Yakmak isteyen kendini yaksın. Yok kardeşim beni gömün diyorsa da adam kendini oraya gömdürsün abi. Başka belediye olarak daha büyük bir hizmet veremeyiz. Hemen şuraya küçük bir itfaiye binası, minimal ve kalıyor bir tek polis karakolu arkadaşlar. Aynı şekilde yolun şurasına da bir tane polis karakolu yaparsak oraya yapmayalım. Şu mezarlığın yanına bir polis karakolu yapıştıralım. Sebebi şu, şuraya bir afet sığınağı yapacağım. Yani burada koca hastane yapmışız. Yanında bir afet sığınağı olsun diye düşünüyorum yani. Sonra şuraya bir tane daha sığınak yerleştirelim. Bir önceki bölümde görmüşsünüzdür. Sığınaklara koşmak için çok fazla sıkıntı çıktı. Vatandaşlar birbirini öldürecekti neredeyse. O sebepten dolayı bu tarafta biraz daha fazla sığınaklı bir şey yapacağım. Bu arada raporumuz bir yıl daha, üniversitemiz bir yıl daha ileriye doğru gitmiş. Hemen ona yeni bir
görev verelim. Bir şeyler daha araştırsınlar. Öğrenci sayımız şu an bayağı düşük. Akademik çalışmalarda tabii yapmamız gerekiyor. Bunun sebebi tabii ki okullarımızın yetersizliği olabilir. Yani eğitimle alakalı durumumuza baktığımız zaman ilkokulda problem yok. Lise sıkıntımız var şu anda. O lise işini çözeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi buradaki şehre hemen odaklanıp buralara bir şeyler halledeceğiz. Şimdi buradaki TOKİ binalarının bir kısmını hallettik. Buraya hemen gelelim. Bir tane de şundan takalım abicim. Böyle bir yerde olsa daha mı tatlı olur? Aynen. Bak şurası ideal. Şurası gayet ideal abi. Öğrencilerimiz burada hızlı bir şekilde öğrenim hayatına atılsınlar. Hem yeni yerleşkelerimizin yanında buradaki vatandaşlarımıza da daha sağlıklı hizmet sunabileceğimizi düşünüyorum ben bu şekilde. Hemen bu çocukların yanına da bir park atsaydık güzel olurdu ama atamıyoruz. Dönme dolap da yapmak istemiyorum işin açıkçası. Küçük park yok mu? Mini bir park. Aynen abiciğim. Bir tane de mini bir park. Küçük oyun alanı ama yapacak bir şey yok. Lisenin yanında da dursun abi. Küçük bir parkımızı da atalım. Burada hemen tatlış onlar takılsınlar. Yeni binalarımız, konutlarımızda faaliyete geçerken büyük kent olduk. İşte olay budur abicim. 18 bin nüfusa ulaştık. Gayet tatlı bir şekilde de ilerliyoruz. Geldik şuradan kırmızı ışıkları bir kapatalım. Buralarda bayağı ek var. Bu vatandaşların buraya ulaşması biraz zaman alabilecek. Şuraları da kapat. Başka yok değil mi abi? Sağda solda kırmızı ışık görmek istemiyorum çünkü. Aynen. Şimdi burayı da hallettiğimize göre, ufak tefek binalarımızı da verdiğimize göre, hadi ben şuraları da şöyle binalarla doldurayım. Buralara da vatandaşlarım yerleşmeye başlasın. Şu tarafları şimdilik ellemeyeceğim. Oraya duruma göre ilerleyeceğiz. Farklı farklı şeyler yapabiliriz. Şimdi bu arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, kardeşlerimize bize ne lazım? Market alanları vesaire gibi şeyler lazım. Hem buradaki vatandaşlarımızın iyiliği için hem de üniversite öğrencilerimizin iyiliği için. Yani buradaki vatandaşlar ben eminim ki binalarını çoğu üniversite öğrencilerine kiralayacak. Burası tamamen bir öğrenci şehri gibi olacak gibi gözüküyor. Yani buradaki öğrenciler buradaki şehirde büyük ihtimalle kiralık ev arayacaktır diye tahmin ediyorum. Ve onlar için de buraya tabii ufak tefek market alanları yerleştirmemiz gerekiyordu. Ve onu da belediye olarak hizmete açtık abicim. Artık buraya gelip marketlerinizi açabilirsiniz. Akabinde gelelim abicim şuraya. Bizim şeyler neredeydi? Şurada mıydı? Oteller değil, alışveriş merkezleri neredeydi bizim alışveriş merkezleri ya? Şuradaydı galiba. Aynen, alışveriş merkezlerimiz burada. Üstü açık bir AVM yapıştıralım şuraya. Ne diyorsunuz abicim? Bence 10 numara 5 yıldız. Biraz şehrin dışı, hafif dışı yani çok fazla değil. Minik bir şehrin dışında 10 numara 5 yıldız bir AVM'yi de buraya dikelim. Hemen şunun yanına da şöyle şuraya da bir şey açalım. Buraya da şey yapabilsinler. Yüksek yoğunluklu bir market alanı yapsınlar. Burada da vatandaşlarımıza hizmet sunmaya devam edelim. AVM'yi de diktiğimize göre elektrik gelir oraya. Ondan yana herhangi bir sıkıntısı olmasın. Tramvay duraklarımız da faaliyette. Ben bir bakayım abi kaç kişi var? 3 yolcu varmış şu anda tramvaylarımızda. Dolacaktır ama ya. Ben eminim ki dolacaktır arkadaşlar. Şöyle bir tık hızlandırırsak ya şuraya biraz yatırım yaparsam burası çok hızlı gelişecektir. Yani yatırımdan kastım şu biraz parktır, bahçedir vesaire gibi şeylere burada önem verirsek bence burası çok hızlı toparlayacaktır. Bu vatandaşlarımıza şöyle bir hizmet soralım. Buraya bir tane spa oteli yapalım aynı zamanda. Şöyle bir spa otelimizi de şuraya bir yere çakalım. Hem bunlar da birazcık şey olsun. Sağlık turizmi olarak da burada takılsınlar abi. Şu yolun tam karşısında bence gayet tatlı bir şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Ya buradaki binaların değerlerini hızlı bir şekilde arttırmaya çalışıyorum. İşin açıkçası o arkadaşlar ki vatandaşlar buralara yerleşsinler abicim. Panda barınağıyla vesaire işimiz yok. Kış pazarı yapılabilir. Bu biraz sesli bir şey miydi? Değildi galiba değil mi? Aynen. Çok da sesli çalışan bir şey değil. Kış pazarında şuraya yerleştirelim. Buradaki vatandaşlarımız da ufaktan nasiplensin diyelim. Şuraya mı alsak ya? Şuraya alalım abi. Şuraya alalım. Şöyle dursun. Şurada kalsın. Yolun kenarında kalsın. Hem elektriği aktarmamız da bir tık daha kolay olacaktır diye tahmin ediyorum. Suyumuzu gönderdik. Elektriği de aktarırız şimdi. Şuraya yanına bir şey daha dikeriz. Ufaktan toparlarız orayı. Geldik şimdi tekrardan şeye. Burada başka bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Aynen burada daha başka şimdilik bir şey yok. Şurada bizim parklarımızdan buraya birkaç tane otopark dikebiliriz.
Bir otoparkımız şurada olsun. Ya bu vatandaşlara sonuçta araçlarını park edecek alanlar da sunmamız gerekiyor. Ya bir belediyeyiz biz abi. Belediye, ondan sonra adam diyor ki abi ben arabamı nereye park edeceğim? Al kardeşim park et. Bak sana yaptık buraya koca otopark. Şunun yanına bir tane daha otopark şuraya atalım. Hizmet abicim bunlar. Hizmet. Tamamen hizmet arkadaşlar. Şuraya da bir tane atalım. Buradaki vatandaşlarımız da gayet tatlı otoparklarında takılsınlar. Bence yeterli ya. Hadi bir tane de şuraya atalım. Görseli bozmayalım. Bir tane de buraya atalım. Simetrik olsun yani. Asimetrik durmasın. Bu da okey. Akabinde şuraya da bir tane park yapsak çok daha güzel olur. Şu ikisinin arasına da, iki otoparkın arasına da bir tane de şundan yerleştirelim. 10 numara 5 yıldız bir şekilde burada faaliyete başlasınlar. Polisle alakalı bir sıkıntı gördüm sanki az önce ama yok ya, yetişir ya. Polis buradan her tarafa her türlü ulaşır. Tamamdır. Burası çok hızlı bir şekilde seviye atlayacağına inanıyorum ben şu anda. Gördüğünüz gibi ikinci seviye, üçüncü seviye çok hızlı şekilde binalar yükselecektir diye tahmin ediyorum. Parka bahçelere de burada zaten metromuz da şeyimiz var. Tramvay da geçiyor. Otobüs de geçiyor. Yani aklınıza gelebilecek bütün ulaşımı sağladık buralara. Daha belediye ne yapsın abicim? Belediye daha ne yapsın? Çalışıyoruz yani elimizden geldiğince, gördüğünüz gibi çalışmaya çalışıyoruz diyelim. Ve akabinde biraz market alanı ihtiyacımız hala vardı. Ben şu ses sıkıntısına bir bakacağım. Yok, çok spesifik ses yapmıyorlar. Güzel. Yeterli eğitimli çalışan mı yok? Ya güzel kardeşim, eğitimli çalışan nasıl yok ya? Şehrin her yeri okul ya. Nasıl eğitimli çalışan yok? İlkokul durumumuz gayet yeterli. Tamam, bu birazcık eksik ama üniversitemiz var şehrimizde. İki tane ilkokul yetecektir bence buraya. Çok abartmaya gerek yok diye düşünüyorum. Gene yoğun bir kar yağışıyla baş başayız abi. Ya buradaki şeyler de sıkıntı çıkartacak bize gibi gözüküyor. İklim koşulları bizi sürekli zorluyor çünkü. Biraz başımızı ağrıtacak ama altından kalkabiliriz diye düşünüyorum. Akabinde de şuradan çek yolunu abicim, şöyle gel. 90'ımız kapalı mı bizim? Kapalı. Aynen. Şuraya kadar gelsen kafi. Şuradan sonra da şöylece bağlan abi şuraya. Tatlış bir şekilde. Tamam. Gayet güzel oldu. Burada bir kırmızı ışık problemimiz çıkacak. Bir de diğer tarafında aynı şekilde. Hemen onları da kapatalım. Buraya da yerleşimi açacağım. Yani şu aradaki alan komple şey olsun. Markettir vesairedir, ıvırdır zıvırdır, o tarz işlerimize ayrılmış olsun. Diğer tarafı da, gene bu tarafı da konut alanı olarak değerlendirebiliriz. Yani ortada bir yaşam bariyeri olsun arkadaşlar. Kafamda tasarlamak istediğim şey bu. Burada adam markete gidecek, bilmem ne yapacak. Şu hat şöylece market hattı olarak kullanılsın. Yollar kapandı bu arada kardan dolayı. Hadi aslanlarım, açabilirsiniz yolları ya. Çok zor olmaması gerek diye düşünüyorum. Her yer kapanmış. Yetmiyor bizim şu anda şeyler. Kar küreme araçları yetişmiyor galiba. Onun yani 20 tane araç burada var. 10 da orada var. 30 tane kar küreme aracı şehrin şu anda kar problemini çözemiyor maalesef. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Şimdi oraya da bir operasyon çekeceğim ben. Şimdi şehrin böyle az trafikli bir noktasından arkaya bir yere bir yol çıkartmam lazım. Yani şurası mantıklı olur gibime geliyor ama şöyle uzatsak, böyle gelsek çok sorun olur mu inanın bilmiyorum. Yani buraya bir kar küreme tesisi vesaire filan yapsak bence çok sorun olacağını zannetmiyorum ya. Bir kar küreme tesisini şuraya yapalım. Yani buradan da araçlar çıkıp faaliyet göstermeye başlasın. Bir de buraya şu garajdan dikebilseydik güzel olurdu da. Aa, bu ses yapmıyormuş. Güzel. Tamam, bir tane de şundan buraya dikelim. Geldi abicim suyunuz. Merak etmeyin. Suyunuzu da gönderdim. Yani buradan da araçlarımız faaliyete geçsin. Hızlı bir şekilde şehre en azından hizmet götürebilelim. Cayır cayır bak buradan nasıl vatandaşlar hemen şeye doğru, yolları açmaya doğru ilerlediler. Tamamdır. Burası gayet tatlı bir şekilde oldu arkadaşlar. Gel abi şu çöpleri bir toparla. Bizim şu recycle'lardan birkaç tane daha yapmamız gerekecek. Şu çöp tesisleri bize yetmeyecek çünkü arkadaşlar. Şehir büyüdükçe bizim artık o tarafta bayağı bir başımız derde girecek gibi gözüküyor. Ben şimdilik bir tane daha bundan dikeyim. Bu da burada en azından faaliyet göstermeye başlasın. Yani vatandaşlara hızlı bir şekilde gönderelim. Araçlarımız hemen hızlı hızlı patır patır çıksınlar.
Şimdi ne durumdayız abicim tramvaylarımızda? 28 kişi. Yeterli abi. Yeterli. Hattın çalışması için gayet yeterli. Gayet stabil bir vatandaş sayısına ulaşmışız demektir. Otobüs terminaline de 120 kişi gelmiş şu ana kadar. Bence tatlı. Bence tatlı. Yani burada önemli olan şu. Bir tane tramvayı veya otobüsü durdurduğunuzda 60 kişilik bir otobüs arkadaşlar. 16 kişi şehirler arası otobüsmüş bu arada konuşamadım da. 30 kişilik bizim kendi otobüsümüzde de 23 kişi var. Gayet yeterli diyelim. Bir tane tramvay yakalayalım. Mesela bu ters istikametten gelen bir tramvay 15 tane yolcu taşıyor. Gayet yeterli bizim için. Yani şuradaki şey herhangi bir sorun. Bak 3. seviyeye çıkmış bile. Yani adamlar artık maksimum seviyelere kadar yükselmişler. Daha ne olsun abi? Belediye başkanı daha ne ister? En üst seviye yani artık adamlar zenginlikten köşeyi dönmüşler diyebiliriz. 23 kişi de bu taşıyor. Güzel güzel. Buralar daha da hareketlenecektir. Biraz daha şehir dolmaya başlasın. Yeni yaptığımız TOKİ tarafları biraz daha hareketlenirse emin olun buralar komple dolacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik buradan yapacağımız burada bir şey yok. Biz şu yukarıdaki şehre doğru bir gidelim. Buradaki durumu bir kontrol edelim abi. Burada herhangi bir eksiğimiz, gediğimiz bir şeyimiz var mı? Şuralara birkaç tane konut mu atsak, birkaç park mı yapsak? Bir ilkokul yerleştirelim. Aynen. Şuraya bir tane daha ilkokul yerleştirelim. Yani şu vatandaşlarımızı bir okula gönderme alışkanlığını bir kazandıralım. Politikalarda var biliyorum. Okul politikalarında var. Ama şu anda onu kullanmak istemiyorum. Ben şunu yaparak burayı halledeyim. Birazcık buraya sığınak basalım. Yani şu an 2 tane var. Bir burada bir burada. Maalesef vatandaşlar panik içinde kaçışırken bayağı bir eziyet çekiyoruz. Geçen hatırlarsınız şu binayı yıkmadan şuraya sığar mısın? Büyük binayı yıkmadan sığsam var ya çok tatlı olurdu. Kaçıncı seviye abi buna? 3. 4. seviye bina olmuş. Yani ona gerek yok ya. Mezarlığın yanında 2 tane 3 tane kaçak yapı yapmış bizimkiler. Şuraya sığar mısın abicim? Peki şurada bana bir operasyon alanı bırakır mısın? Aynen abicim. Şuraya bir tane küçük bir sığınak da buraya yapalım. Büyük sığınağın hemen yanında bir tane de küçük bir sığınağımız olsun. Akabinde yolun arkası olmaz. Şurası olmaz. Şuraya da bir tane sığınak yapalım. Yani vatandaşları diyorum ya mümkün olduğu kadar hızlı şekilde sağa sola kaçırmaya çalışıyorum. Bir tane de tren garını buraya yapalım. Yani hızlı bir şekilde burada toparlansınlar. Şimdi orada o kadar yapmışken burada neden bu kadar az var? Abi üniversite öğrencilerini hiç düşünmüyor musun gibi sorular bir anda kulağımda çınladı. O yüzden bir tane üniversite öğrencilerinin yanına yapalım. Şu TOKİ'lerin arka kısmına da bir tane daha eklemek istiyorum işin açıkçası. Aynen şu anda hemen hemen bu bölgedeki herkes sığınaklara kaçabilir. Sadece şuraya bir tane atsak güzel olurmuş. Abicim şurada da güzel bir şekilde sığınağımız faaliyete geçsin. Tamamdır. Şimdi o koca hastaneyi oraya niye diktik biz? O koca hastanenin dikilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi öğrenci sağlığı. Öğrencinin sağlığı bizim için önemli arkadaşlar. Akademik bütçemizi de arttırıyoruz. Ve artık bilişimle alakalı robot mu yaparsınız? Ne yaparsınız artık bir şey yapın kardeşim. Yapın yani. Bak öğrenciler için belediye her türlü imkanı sunuyor. Elimizden gelen bütün paramızı size aktarmaya çalışıyoruz. Şu öğrenci sayısını hızlıca bana toparlayın abi. Hadi aslanlarım. O kadar para harcıyoruz arkadaşlar yani eğitime. Karşılığını da almak istiyoruz tabii ister istemez. 2 tane ilkokul buraya yeter. Bence 3. buraya fazla olur. Buraya bir tane daha lise atabiliriz ya. 2 lisemiz var. Bir lise de şuraya atsak. Tamam bir tane de lise buraya atalım. Şimdilik burada hiçbir faaliyet göstermeyecek. Çok karşı tarafa şehir atmadığımız için çok bir önemi olmayacak ama geleceğe yatırım diyelim şimdiden. Geleceğe yatırım yapmış olalım. Abi seni şuradan şöyle bağlayayım. Seni de şöyle aşağı doğru çekip şuraya kadar getirsem su sorununu çözmüş oluruz buradaki. Şöyle 110 öğrenci başlamış hemen hızlı bir şekilde gayet tatlı. 900 burası 1000 kişiyi zaten doldurmuşuz. Oo, baya şey var. Baya ilgi var arkadaşlar. Baya da baya insan gelmiş. Bak bak eşeklere bak. Şimdi öğrencimiz biraz daha toparlanır diye düşünüyorum. Yani şu üniversite işini biraz toparlarsak arkadaşlar eğer diyor bu yıl sonuna kadar öğrenci toparlayamazsan
Maalesef bir seviye düşeceksin diyor. Çünkü öğrenci kaybettik. Çok fazla öğrenci kaybettik. Misafir öğrenci al. Aklına gelebilen abi 5 milyona çıkart şunu da 5.000'e çıkart. Yapıştır. Öğrenci çekelim. Bari dışarıdan öğrenci çekelim. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Hemen hızlı hızlı aksiyon oluyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Abicim otel dikiyoruz. Abicim otel dikiyoruz hemen. Öğrenciler gelecek. Nerede kalacak abi bu adamlar? Hemen öğrencilere otel abi. Bir tane şundan dikelim. Bir tane de şundan dikelim. Buraya yapalım. Çok ses yapıyor ya. Şurada olsun. Tamam. Hadi burada olsun. Öğrenciler için hemen birer tane otel atalım. Yani vatandaş geldiği zaman öğrenci dışarıdan en azından otelde konaklayabilsin arkadaşlar. Ya gayet iyi aslında ya. Herhangi bir sıkıntısı yok. Biraz market yeri istiyor. Onu hallederiz. Hallederiz onu. Ufaktan şunun sağına soluna bir market alanı atarız şimdi şöyle. Burası şu parkın buraya kadar çıksa zaten buna kafi gelecektir diye düşünüyorum. Gerekirse şu köşeye kadar da bir market alanı çıkartırız. Onun ihtiyaçlarını karşılarız diyelim. Kaçtı abicim? 3'tü. Toparlar. Şimdi toparlar. Şuradaki öğrenciler ne durumda? Bunlar da biraz alışveriş yerlerine uzağız diyor. Halledeceğiz. Onu da halledeceğiz. Dağlar var, manzaralar var. Daha ne istiyorsunuz abi? Öğrencisiniz siz. Gerek yok o kadar spesifik şeylere. Okuldan çıkacağım, buraya geleceksin. Gerekirse buradan yürüyerek gidersin. Hatta bak yanında metro var, şehirler arası otobüs var. Aklına gelebilecek her türlü şeyi koyduk. Bir zahmet artık oradan da gidin yani. Daha ne yapalım? Mavi business'mış. Bak burada renkleri yanlış yazmışlar arkadaşlar. Siz de aklınızda olsun. Buradaki mavi business'la alakalıymış. İşle alakalı olan yerler. İş yerlerine biraz uzağım diyor. Yapacak bir şey yok abicim. Birazcık uzak kal iş yerlerine. Buraya boşuna market alanı attık ama canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Buranın elektriğinle alakalı hala bir sıkıntımız var mı? Yok. Elektrik zaten geçmiş komple. Üniversitenin içinden bir elektrik tesisatı ekstra çekmeye gerek yok. Tamam. Otellerimizi de diktik abicim. Öğrencilerimiz için gayet tatlı bir otel olduğunu düşünüyorum. Popülarite %50'lerde. Bence fiyatları bir tık aşağı çekebiliriz. Yani 8 dolara göre %60 diyor. Popülaritenin sürekli değişmesi çok enteresan değil mi arkadaşlar? Yani yanına ekstra bir şey gelip gitmiyor ama garip bir şekilde değişiyor. Neyse sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Böylece kalsın abi. 10 dolar buraya versinler. Burası kaç dolardı abicim? 20 dolarda biraz zenginleri de buraya alırız. 2 tane otelde yaptık. 10 numara 5 yıldız. Belediye bize bakmıyor demesinler abi. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz onlar için. Burası da okey. Burası da okey. İki tarafta gayet tatlı bir şekilde faaliyete geçti. Kar fırtınaları beni gerçekten korkutmaya başladı artık. Biz şu şehrimizin kalan işlerini de halledelim. Buraya alışveriş alanı yapmayı düşünüyordum ama yolun öbür tarafını yaptığım için bu taraflara doğru hiç uğraşmayacağım. Direkt şurayı komple yerleşimi açıyorum abi. Bu tarafa geçebiliriz aslında ya. Şuraya da verebiliriz. Buralara da binalar çıksın. Sadece şurada biraz es verebilirim. Direkt yolun dibine kadar çıkmasınlar. 3 kare gitsek şöyle. Aynen. Şöyle 3 kare gitsek. Şuraya da 3 kare yap. Şurayı da şuraya kadar bırak. O alanı birazcık esleyerek gidelim. Şuradan da 3 kare git. Şuradan da gene 3 kare git. Şöylece. Çok fazla o tarafa sıfırlamayalım ki. Sonra başımız ağrımasın abi. Yok öyle oldu böyle oldu. Yok işte belediye başkanı bize imar vermiyor vesaire gibi şeyler kimse söylemesin. Hatta 2 kare çıkın al. Daha da güzelini yaptım. 2 kare çıkın abiciğim. Burası 3 kare çıksın. Burası vatandaşlara özel, takılsın onlar kendi hallerine. Şöyle burayı da aktaralım. Burada okuldan dolayı aktarım yapamayacağız. Ama şöyle yaparız. Buradan da böyle geçsinler. Aynen. Şuradan da şuraya kadar gelirsen tamam, burayı da bağlamış olduk. Akabinde şuraya da gene küçük bir market alanı atabilirim. Gene 2 kare 3 kare çıksak, 2 kare çıksam kafi ya. 3 kareye gerek yok. 2 kare 2 karede buraya market alanı atsak küçük küçük dükkanlar bence tatlı olacaktır diye düşünüyorum. Aynen. Şuraya kadar gel. Ya buranın da sonuçta burası bir sokak. Büyük işlek bir cadde. Gördüğünüz gibi 10 numara. Karşı tarafında güzel lüks parklar vesaireler var. Yani buraya da market vesaire açılır diye tahmin ediyorum ben.
O sebepten dolayı burayı da bu şekilde süslemiş olalım. Yani oraya da onları gerçekleştirmiş olalım. Binalarla şeyin arasında da ufak bir es attım. Eğer çok fazla ses problemi yaşarsalar arkadaşlar burayı biraz ağaçlandırırız. Ona göre bir operasyon çekeceğim oraya. O artık bir dahaki bölümde bakarım ona ben. Evet, şimdilik bölüm bu kadar diyelim. Bu bölümün de sonuna gelmiş olalım. Şöyle gene ben sinematiği alayım. Kapanış konuşması yapayım. Of, ne biçim oldu. Şöyle tekrar sinematiği alayım. Arkadaşlar, bölümün sonu. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyeyim. Hoşça kalın.